Vladimir Putin, Kremlin'in yeraltı sığınaklarında kriyoterapi dondurma odalarından geçiyor, özel peptit kokteylleri alıyor ve mikrop kapmamak için kurmaylarını 12 metrelik masaların ucunda oturtuyor. Ama bu sadece kişisel bir yaşlanma korkusu veya basit bir takıntı değil. Rus devleti sessiz sedasız tarihin en sıra dışı, en karanlık ve en pahalı devlet projelerinden birine imza attı. Tam 26 milyar dolarlık ölümsüzlük ve biyolojik gençleşme hamlesi. Genetiği değiştirilmiş domuzların vücudunda insan organı büyütmek, 3D yazıcılarla canlı doku basmak ve hücreleri sıfırlayan gen terapileri. Rusya biyolojik ölümü yasal olarak devre dışı bırakmak istiyor. Peki sıradan bir Rus erkeğinin ortalama yaşam süresi sadece 68 yılken Kremlin bu milyar dolarlık çılgınlıkla zamanı gerçekten durdurabilir mi? Araştırmacı gazetecilikle ufkunuzu açmak istiyorsanız şu an videoyu durdurup abone ol butonuna basın ve bildirimleri açın. Hedefimiz aramıza tam 1000 yeni araştırmacı izleyici kazandırmak. Hazırsanız 26 milyar dolarlık o devasa dosyanın kapağını açıyoruz. Son dönemin en çarpıcı haberlerinden biri Rusya Sağlık Bakanlığı'nın ilgili araştırma enstitülerine gönderdiği gizli ibareli talimat yazısıyla sızdı. Yönergenin adı tam olarak şu: resmi adıyla Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri Ulusal Projesi. Bütçesi ise tamı tamına 26 milyar dolar. Peki bu bütçe ne anlama geliyor? Dünyada küresel araştırma geliştirme fonlarına baktığımızda bu rakam birçok orta ölçekli ülkenin yıllık savunma bütçesinden bile fazla. Ancak işin ilginç yanı bu işin peşinde tek Kremlin yok. Amerika'daki Silikon Vadisi milyarderleri de uzun süredir biyolojik ölümsüzlük peşinde koşuyor. Jeff Bezos, hücresel programlama ve gençleşme üzerine çalışan Altos Labs şirketine 3 milyar dolar yatırdı. OpenAI CEO'su Sam Altman, ömrü 10 yıl uzatmayı hedefleyen Retro Bioscience'a 180 milyon dolar aktardı. PayPal kurucusu Peter Thiel ise senolitiğe yaşlı hücreleri yok etme teknolojisine 100 milyonlarca dolar gömdü. Ancak Batı ile Rusya arasındaki temel fark şu: Silikon Vadisi'nde bu arayış bireysel milyarderlerin kişisel hırsları ve özel şirketlerin kar odaklı yatırım fonları ile ilerlerken, Moskova'da doğrudan devlet bütçesinden beslenen, ideolojik unsurlar taşıyan ve ideolojik devamlılığı hedefleyen bir devlet beka projesi olarak yürütülüyor. Eylül 2025. Pekin'de dev bir askeri geçit töreni. Kameralar Xi Jinping, Kim Jong-un ve Putin'i aynı kırmızı halıda yürürken gösteriyor. Üçü de gülümsüyor, el sıkışıyor, kameralar için poz veriyor. Ama mikrofonlar kapanmayı unutuyor. Putin'in tercümanının sesi Çin Devlet Televizyonu CCTV'nin canlı yayınına sızıyor. Biyoteknoloji sürekli gelişiyor. İnsan organları sürekli nakledilebilir hale geliyor. Daha uzun yaşadıkça daha genç kalabilirsiniz. Hatta ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir. Xi Jinping'in cevabı da az şaşırtıcı değil. Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği tahmin ediliyor. Bu birkaç saniyelik sızıntı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Ama asıl soru şuydu: bu sadece iki yaşlı liderin gündelik sohbeti miydi, yoksa gerçek, devlet destekli, milyarlarca dolarlık bir projenin ipucu muydu? Bu konuşma ilk başta yaşlanan iki liderin gündelik sohbeti gibi görünse de arkasında somut biyolojik projeler barındırıyordu. Kremlin destekli bilim insanları tam olarak bu cümleyi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? Cevap iki ana teknolojide gizli: ksenotransplantasyon ve 3D biyobaskı. Ksenotransplantasyon, başka bir canlı türünden insana organ nakli yapılması demek. Rusya'daki özel laboratuvarlarda insan genetiğiyle uyumlu hale getirilmiş, genetiği değiştirilmiş mini domuzlar yetiştiriliyor. Amaç çok net: bir insanın böbreği, karaciğeri veya kalbi iflas ettiğinde insana %99 uyumlu bu domuzlardan alınan organ nakledilecek. Bununla da yetinilmiyor. Rusya Devlet Araştırma Merkezleri 3D biyobaskı teknolojisinde çıtayı daha da yukarı koydu. Şimdiden fare, tiroid bezini ve kıkırdak dokusunu 3D biyo yazıcılarla başarıyla bastıklarını ve işlevsel şekilde canlıya naklettiklerini iddia ediyorlar. Hedefse net: 2030 yılına kadar tam fonksiyonel insan organlarını sıfırdan basmak. Eğer bir organınız bozulursa yenisini yazıcıdan basın veya domuzdan alın. Bu süreci sonsuza kadar tekrarlayın. Mantık son derece basit görünüyor. Fakat biyoloji bu kadar basit bir denklem mi? Peki bu 26 milyar dolarlık devasa bütçeyi ve fütüristik projeleri kimler yönetiyor? İşte işin jeopolitik ve ailevi boyutu burada devreye giriyor. Projenin başında iki ana figür var:
Israrlı isim Mihail Kovalchuk. Putin'in en yakın sırdaşlarından ve ideolojik danışmanlarından biri. Aynı zamanda medya patronu Yuri Kovalchuk'un abi. Sovyet nükleer programının beşiği olarak bilinen Kurchatov Enstitüsü'nün başında. Kremlin'e yakın bir kaynağın sürgündeki Rus haber sitesi Meduza'ya söylediğine göre bu proje, Kovalchuk'un neredeyse saplantı düzeyindeki bir fikrinden doğmuş. Kendisinin sonsuz yaşam hayali kurduğu aktarılıyor. İkinci isimse dikkat çekici bir aile bağlantısı taşıyor. Maria Vorontsova, Putin'in kızlarından biri. Kendisi bir endokrinolog ve genetik programlarında aktif rol alıyor. Yani bu proje sadece soyut bir devlet politikası değil. Kremlin'in en iç halkasının, kelimenin tam anlamıyla aile meselesi haline gelmiş bir girişimi. Resim yavaş yavaş netleşiyor. Bir yanda nükleer bilim mirasından gelen, devlete yakın, bilimsel iddiaları zaman zaman milliyetçi anlatılarla ve tartışmalı teorilerle harmanlayan bir kurumsal yapı, diğer yanda ise doğrudan başkanlık ailesiyle bağlantılı bir bilimsel otorite. Bu projenin sadece bir sağlık politikası değil, aynı zamanda bir güç ve statü meselesi olarak da okunabileceğini gösteriyor. Kovalchuk'un Rusya parlamentosunda yaptığı konuşmalar, Kremlin'in yaşlanma karşıtı araştırmalara neden bir savunma sanayi gözüyle baktığını net biçimde ortaya koyuyor. Kovalchuk, Batı'nın bilinci kontrol edilen, üremesi sınırlandırılmış ve sadece hizmet etmek üzere tasarlanmış alt insan türleri üretmek üzere gizli biyolojik çalışmalar yürüttüğünü iddia ediyor. Bu çılgınca komplo teorisi düzeyindeki iddia, Rusya'nın genetik ve yaşlanma karşıtı çalışmaları neden bir ulusal güvenlik meselesi haline getirdiğini açıklıyor. Uzman görüşlerine başvurduğumuzda İngiltere Anglia Ruskin Üniversitesi'nden biyogerontoloji uzmanı Dr. Craig Campbell şu değerlendirmeyi yapıyor. Kremlin'in fonladığı araştırmalar uluslararası hakemli dergilerde şeffaf biçimde yayınlanmıyor. Biyolojide mucizevi sıçramalar siyasi talimatlarla gerçekleşmez. Biyobaskı dokular üretmek mümkündür. Ancak karmaşık organların nörolojik ve damarsal entegrasyonu onlarca yıllık temel bilim gerektirir. Siyasi beklentileri karşılamak için bilimsel başarıların abartılması riski çok yüksek. 73 yaşındaki Putin'in uzun yıllardır sağlıklı yaşlanma ve uzun ömürle ilgilendiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl Rusya Ulusal Sağlık Kongresi'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki yılların ana hedeflerinden birinin yaşam beklentisini artırmak olduğunu söylenmişti. Hedefi Rusya'da ortalama yaşam süresini 80 yılın üzerine çıkarmak. Bu hedef boşuna konulmuş bir slogan değil. Çünkü Rusya'nın gerçeği oldukça sert. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Rusya'da erkeklerin ortalama ölüm yaşı 67 civarında. Bu rakam Amerika'da 76,5. Yani aradaki fark neredeyse 10 yıl. Üstelik Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre Rusya'nın nüfusunun 2050'ye kadar %6,4 oranında azalması bekleniyor. İşte tam bu noktada o Pekin'deki kaza eseri mikrofon anına geri dönelim. Çünkü bu tesadüfi bir sohbet değildi. Hem Putin, hem Xi hem de yanlarındaki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iktidarda kalma süreleri açısından oldukça dikkat çekici bir profil çiziyor. Xi Jinping 2018'de anayasal görev sınırlamasını kaldırdı. Putin ise anayasa değişikliğiyle 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek yasal zemine sahip. Yani soru şu hale geliyor. Bu sadece halk sağlığını iyileştirme çabası mı, yoksa uzun süre iktidarda kalmayı planlayan liderlerin biyolojik olarak da o gücü taşıyabilmek için yaptığı bir yatırım mı? Bunun kesin cevabını hiçbir gazeteci veremez. Ama örtüşen zaman çizelgesi, anayasa değişiklikleri, ölümsüzlük sohbetleri ve 26 milyar dolarlık bütçe kendi başına bir hikaye anlatıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne çevirelim gözlerimizi. Kremlin, elitlerin ömrünü uzatmak ve ölümsüzlüğü yakalamak için 26 milyar doları gözden çıkarırken Rusya sokaklarındaki gerçekler ne durumda? Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası verilerine göre Rusya'da bir erkeğin doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi sadece 68 yıl. Bu rakam Batı Avrupa ülkelerinde 80-82 yıl, Japonya'da ise 84 yıl civarında. Hatta Rus kadınlarının ortalama yaşam süresi 78 yılken erkeklerle kadınlar arasındaki 10 yıllık bu devasa fark dünyadaki en yüksek cinsiyet temelli yaşam süresi uçurumlarından biridir. Aşırı alkol tüketimi, kronik kalp ve damar hastalıkları, yetersiz birinci basamak sağlık hizmetleri ve son dönemdeki ağır askeri kayıplar Rusya'nın demografik yapısını adeta felç etmiş durumda. Rusya her yıl nüfusu eriyen bir ülke konumunda. İşin en çarpıcı tarafı ise burada ortaya çıkıyor.
Almanya'da bir kişi için yıllık sağlık harcaması yaklaşık $6.700 seviyesinde. Japonya'da bu rakam $4.800 civarında. Amerika'da ise kişi başına yılda yaklaşık $12.500 harcanıyor. Rusya'da ise sıradan bir vatandaş için yıllık sağlık harcaması yaklaşık $650. Buna rağmen Kremlin yalnızca yaşlanmayı yavaşlatmayı ve biyoteknoloji araştırmalarını hızlandırmayı amaçlayan bu projeye $26 milyar özel bir bütçe ayırıyor. Yani bir tarafta temel sağlık hizmetlerine erişmekte zorlanan milyonlarca insan, diğer tarafta ise biyolojik gençleşme ve organ teknolojilerine yapılan devasa yatırımlar var. Bu tablo Rusya'nın önceliklerine dair dikkat çekici bir çelişkiyi gözler önüne seriyor. Bu tablo açıkça gösteriyor ki sıradan bir Rus vatandaşı için temel sağlık harcaması kişi başı yıllık $650 civarındayken Kremlin seçkinlerinin biyolojik gençleşmesi için milyarlarca dolar ayrılıyor. Bu durum bilgi çağında insan ömrünün bile ne kadar sınıfsal ve finansal bir güce bağlandığını kanıtlar nitelikte. Bu anlattığımı çoğunuz ilk defa duyacak. 2011 yılında Rus girişimci Dmitri Itskov, teknoloji dünyasında büyük ses getiren bir proje duyurdu. Adı 2045 Initiative. Projenin temel iddiası oldukça çarpıcıydı. İnsan bedenini değil, insan bilincini yaşatmak. Yani hedef yaşlanan organları tedavi etmek ya da insan ömrünü birkaç yıl uzatmak değildi. Çok daha radikal bir fikir ortaya atılıyordu. Bir gün insan zihni dijital ortama aktarılabilecek, hatta biyolojik beden yerine robotik ya da sentetik bedenlerde yaşamını sürdürebilecekti. Bu fikir kulağa imkansız gelebilir ama aslında arkasında çok farklı bilim dalları bulunuyor. Yapay zeka, nörobilim, beyin bilgisayar arayüzleri, robotik ve genetik. 2045 Initiative tüm bu alanların bir gün aynı noktada buluşacağını öne sürüyordu. Projeye göre ilk aşamada insanlar düşünceleriyle kontrol ettikleri insansı robotları uzaktan yönetebilecekti. İkinci aşamada insan beyni doğrudan yapay bir bedene bağlanacaktı. Üçüncü aşamada ise en iddialı hedef devreye giriyordu. İnsan beynindeki tüm sinir bağlantılarının, anıların ve kişiliğin dijital olarak modellenmesi. Ve son aşama. Artık biyolojik beyin bile gerekmeyecekti. Bilincin tamamen dijital bir taşıyıcı üzerinde varlığını sürdürebileceği iddia ediliyordu. İşte tam bu noktada bilimle felsefenin yolları kesişiyor. Çünkü bugün nörobilim, beynin nasıl çalıştığını büyük ölçüde anlamış olsa da bilincin tam olarak nasıl oluştuğunu hala açıklayabilmiş değil. Bir insanın bütün anıları, alışkanlıkları ve kişiliği bilgisayara aktarılırsa o kişi gerçekten yaşamaya devam mı etmiş olur? Yoksa ortaya sadece sizi kusursuz şekilde taklit eden dijital bir kopya mı çıkar? Bilim insanları bu sorunun cevabı konusunda bile uzlaşabilmiş değil. Kremlin'in bu ölümsüzlük tutkusu gökten zembille inmedi. Aslında bu Rus ve Sovyet tarihinin derinliklerine kazınmış garip bir gelenektir. 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin kuruluş döneminde ünlü bilim insanı ve felsefeci Alexander Bogdanov, Kızıl Yıldız adını verdiği radikal bir gençleşme teorisi gerçekleştirdi. Bogdanov, genç insanların kanını yaşlı insanlara naklederek hem biyolojik gençleşmenin sağlanacağını hem de yoldaşlar arasında kolektif bir biyolojik bağ kurulacağını savunuyordu. Lenin ve Stalin'in de desteğiyle Ulusal Kan Nakli Enstitüsü'nü kurdu. Ancak Bogdanov, tüberkülozlu ve sıtmalı genç bir öğrenciden kendisine yaptığı bir kan nakli deneyi sırasında 1928 yılında henüz 54 yaşındayken feci şekilde can verdi. Benzer şekilde Stalin döneminde biyolog Olga Lepeshinskaya soda banyoları ve kök hücre teorileriyle insan ömrünü 150 yıla çıkarabileceğini vaat etti. Stalin'in kişisel doktoru Alexander Bogomolets de geliştirdiği özel antiretiküler sitotoksik serumla Çar ve Sovyet liderlerini 150 yıl yaşatacağını öne sürmüştü. Bogomolets 1946 yılında henüz 65 yaşındayken öldüğünde Stalin'in şu meşhur sözü söylediği rivayet edilir. Bu adam herkesi kandırdı. Kendisi bile 100 yaşına gelemedi. Tarihsel süreklilik bize gösteriyor ki Moskova'daki rejimler ne zaman mutlak güce erişse, biyolojinin ve ölümün mutlak yasalarını bürokratik kararnamelerle aşabileceklerine inanma yanılsamasına düşmüşlerdir. Bugün $26 milyar devasa bütçeyle yürütülen yeni sağlık koruma teknolojileri projesi, aslında modern bilimin sınırlarıyla siyasi iktidarların hırsları arasındaki o ezeli çatışmanın en güncel örneğidir. Gen terapileri, 3D biyoyazıcılar ve genetiği değiştirilmiş domuz organları tıp dünyası için büyük devrimler vaat ediyor olabilir.
Ancak bu teknolojilerin nüfusunun önemli bir kısmı 70 yaşını göremeden hayatını kaybeden bir ülkede bir devlet beka projesine dönüştürülmesi, modern dünyanın en büyük çelişkilerinden biridir. Sermayenin ve siyasi gücün biyolojik ömrü satın alma çabası, gelecekte sadece servet eşitsizliğini değil, biyolojik eşitsizliği de beraberinde getirebilir. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir lider ne kadar nükleer silaha, ne kadar büyük servete veya ne kadar geniş topraklara sahip olursa olsun zamanı durdurmayı başaramadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Paranın ve devlet bütçelerinin gücüyle biyolojik ölüm geciktirilebilir mi? Eğer dünyayı yönlendiren bu güç savaşlarının ve gözden kaçan detayların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki GZT araştırmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.